Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sultan papağanı yuvalığı yapacağız. Bazen arkadaşlar kuşlarımızı üretmek istediğimizde istediğimiz boyutta yuvalıkları bulamayabiliyoruz. Pet shoplarda genellikle standart yuvalıklar oluyor. Jako papağanı, Macar papağanı gibi büyük boydaki papağanlarımız için özel olarak yuvalık yapmamız gerekiyor. Ben tabii ki bugün sultan papağanlarının ve cennet papağanlarının boyuna göre bir tane örnek olarak yuvalık yapacağım ama diğer papağanlarınız için de bu yöntemleri izleyerek aynı malzemelerden büyük yuvalıklar üretebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, pastelin de üzerinde bulunduğu kavak ağacından bir tane kontraplak aldım dün. Bunu 20 liraya aldım. 4 tane 30'a 24 plaka kesmem gerekiyor. Hemen çizimlere başlıyorum. Dört tane 30'a 24 çizdim. 1, 2, 3, 4. Şimdi de geriye doğru arkadaşlar yine 24 santimetre yapmamız yeterli olacaktır. O yüzden 24'e 24'te 2 tane kapak bölümü yapacağız. Şimdi yaptığım parçaları kesime geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun köşelerindeki kırpıntıları da şöyle bir maket bıçağıyla temizlemekte fayda var. Kavak olduğu için şöyle kırpıntılar kalıyor keserken. Şimdi arkadaşlar yuvalığı yaparken hem tutkal kullanacağım hem de şöyle küçük çivilerim var. Onlardan kullanmayı düşünüyorum sağlam olması açısından. Bakın böyle küçük çivilerim var. Hem çakacağız hem de yapıştıracağız. Şimdi sağlam olması için içeriden de birer kat tutkal çekeceğim arkadaşlar. Kabataslak şöyle bitirdim yuvalı. Tabii ki daha ince işçiliği var bunun. Bu sadece bir kutu haline geldi. Şimdi normalde şöyle sürgülü kapı yapmam gerekiyor. Ama ev koşullarında bu sürgüyü yapmamız imkansız. Bakın şurada kesik açmışlar. Şöyle göstereyim. Çizik atmışlar oraya. Oraya da şöyle sürgü yerleştirmişler. Bakın şöyle bir tane menteşe aldım. Şimdi çok farklı bir sistem yapacağım. Bunu her yerde bulabilirsiniz, nalburlarda, hırdavat satan yerlerde. Fiyatı da 1.75 civarında. Şimdi ben bu kapımızı menteşe ile yapıştıracağız. Şimdi iç folluk kısmını yapacağım. Diğer tahtadan kalmadığı için artık bundan devam edeceğim iç kısmına da arkadaşlar. 22,5'a 28,5 olacak. Şöyle. Yumurtaların birikmesi için folluğun içerisinde yuvarlak bir alana ihtiyacımız var. Çukur alana. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için de bir tane delik açacağım. Evde şu matkap ucundan olmayabilir. Bu delik açmaya yarayan bir şey. Bu malzemeler zaten kolay aşınan malzemeler arkadaşlar. Yani bir maket bıçağıyla, tornavidayla kazıyarak da kolaylıkla bir delik açabilirsiniz.
Çok kolay aşınıyor gerçekten. Yani maket bıçağıyla bile kesilebilen bir madde. Bakın hemen aşınıyor gördüğünüz gibi. Alanı genişletelim. Şimdi şu kestiğim tahtaları ikisini üst üste yapıştıracağım. Şöyle. Şimdi folluğun kenarlarına şöyle tahtalarla çevireceğim. Bunu çıkardığınız zaman yavruların düşmemesi için. Bunun için de şöyle küçük küçük tahtalar hazırladım. Bunun ölçülerine göre. Tutkalla yapıştıracağım. Tutkallar kuruldu yuvalığın. Şöyle yuva tabağını da göstermek istiyorum, folluğunu. Şurayı biraz daha geniş yapabiliriz. Şuradaki delik var ya, çukur. Onu biraz daha geniş yapabilirsiniz. Bunu şu şekilde yuvamızın içerisine katıyoruz arkadaşlar. Sultan papağanımız da bunun içerisine yavrusunu yapıyor. Tabii ki bir de delik açmamız gerekiyor papağanın girmesi için. Onu da hemen şurada bir tane delik açacağım matkapla. Maket bıçağıyla keserek de açabilirsiniz. Çok yumuşak bir kontraplaktır. Şimdi bir de giriş kapısına kilit yapmak gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şöyle iki tane alternatifimiz var. İkisini de sizlere göstermek istiyorum. Şunun üstüne koyalım şöyle. Biraz uzun olmuş kapak. Şu menteşeyi taktığımız için onu biraz kısaltmak lazım. Şöyle geçmeli bir kilit. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Mesela birisini şunun içine takarsınız. Böyle vidalayarak takılıyor. Şuraya bunu döndüre döndüre takarsınız. Birisini de şuraya takarsınız. Bunu bu şekilde kancalı olarak birbirine geçirerek kilitlersiniz. Kancalı bir sistem, geçmeli. Bunu da hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Şimdi ben daha gelişmiş bir sistem yapacağım. Mıknatıslı sistem yapacağım. Şöyle kapak kapandığında mıknatıs çekiyor onu ve açılmıyor arkadaşlar. Şu önüne de bir tane tünek takalım. Yuvalığı kafese takabilmek için de şöyle açık uçlu piton olarak adlandırılıyor. Bunu yapı marketlerde ve hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Bunlardan takmak gerekiyor yuvalığın ön kısmına. Şuralara iki tane taksak yeterli. Kafese takabilmek için tele böyle takmanız lazım. Birisini de diğer tarafa takalım. Şu anda sultan papağanı yuvalığım bitmiş durumda. Ön uzunluk 30 santimetre. Şöyle geriye doğru 24 santimetre. Yine yuvalığın yüksekliği de 24 santimetre olarak yaptım. Burada bir tane yuva girişi açtık. Kapı açtık. Hemen önüne tünek taktım. Şimdi bunun şöyle yandan göstereyim sizlere. Bakın bunun kapı sistemini farklı yaptım. Şuralarda vida olduğu için şöyle tahta eklemesi yapmak zorunda kaldım kuşlara batmasın diye. Normalde sürgülü oluyor bildiğiniz gibi ama ben menteşe kullandım ve şöyle yandan açılabilecek şekilde yaptım. Bu arada sultan papağanım çapkında yuvanın içerisinde. O da bugünlerde yavru yapmak istiyor. Hemen yeni yuvalığını takacağız kafesine. Şöyle içine bir tane yuva kutusu yaptık. Yavruları kolay kontrol edebilmek için. Çıkarıp kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Hemen şurasında kuşun yumurtalarını tutabilmesi için yuvarlak delik yaptık. Gördüğünüz gibi. Gayet de güzel bir yuvalık oldu. Kuşların kaçmaması için şöyle kilit sistemi olarak da
Mıknatıslı kilit taktım. Bakın. Şurada da onun metali var. Kapattığımız zaman mıknatıs kapıyı tutuyor. Çok güzel oldu. Bakın hemen tutacak. Gördüğünüz gibi kendisi çekiyor manyetik olarak. Bakın şimdi çekecek. Toplam bana olan maliyeti ise 23 lira tuttu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.